Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu kök hücre materyalleriyle ilgili. Kök hücre birçok araştırma çıkıyordur karşınıza. Sertleşme sorununda kök hücre tedavisi yapılıyor. Peki hangi materyaller kullanıyor? Hangi materyaller en iyisi? Bunu anlatmak istedim bugün kısacası. Kök hücre materyalleri aslında baktığınız zaman iki çeşit olduğunu söylemek lazım. Bir tanesi başka bir canlıdan alınıp başka bir canlıya yapılan, yani allojenik dediğimiz kök hücre. Bunlar genellikle plasentadan, çocuk göbek kordonundan alınan, bunların çoğaltılarak tekrar başka bir canlıya uygulandığı bir kök hücre tedavisi şekli. Şu anda Türkiye'de lösemi, lenfoma gibi kan hastalıkları, kanserler dışında uygulanan bir tedavi değil. Bunun için organ nakli izni almanız gerekiyor. Onun dışında bir de hastanın kendi kök hücrelerini alarak yaptığınız kök hücre tedavisi var arkadaşlar. Bu da iki çeşit oluyor arkadaşlar. Şimdi en çok yapılan bu. Yani hastanın kendi kök hücrelerini kullanarak yaptığımız kök hücre tedavisi. Bu da iki çeşit oluyor. Bir tanesi hasta başında hemen işlemin yapıldığı bir kök hücre tedavisi şekli var. Bir de hastanın kök hücreleri özel laboratuvarlarda, bunun için özel geliştirilmiş laboratuvarlarda çoğaltılarak, saflaştırılarak, gerçekten kök hücre sayımı yapılarak hastaya milyonlarca, milyarlarca hale getirdikten sonra bu kök hücrelerin hastaya tekrar uygulanması şeklinde yapılan bir uygulama. Şimdi ilk uygulamaya bakacak olursak hasta başına kök hücre tedavisi kullanılan iki tane materyal var. Bir tanesi kemik iliğinden toplanan kök hücre tedavisi. Bu nasıl yapılıyor? Genellikle hastanın büyük kemiklerinden, pelvis kemiğinden, kalça kemiğinden 100 cc civarında, 120 cc civarında kan alınıyor ve bu santrifüj ediliyor. Bazı işlemlerden geçirildikten sonra kök hücre miktarının yüksek olduğu düşünüldüğü kısım hastaya uygulanıyor arkadaşlar. Bir de göbek yağlarından toplanarak yapılan kök hücre tedavisi var arkadaşlar. Şimdi bu hangisi daha iyi diyecek olursanız, göbek yağından toplanan materyalin içerisindeki kök hücre sayısı yaklaşık kemik iliğinden toplanan materyale göre yaklaşık 1000 kat daha fazla olduğunu söylemek lazım. Yani çoğaltılmadan yapıldığı için işlem kemik iliğinden çok daha fazla miktarda göbek yağından kök hücre toplama şansınız var arkadaşlar. Şimdi kemik iliğinden topladınız kök hücreleri, hastaya uyguladınız. Dedik işte bunun kök hücre sayısı düşük. Peki göbek yağından topladığımız kök hücre miktarı ne kadar? 1000 kat daha fazla göbek yağından topladığımız kök hücre miktarı. Peki göbek yağından topladığımız kök hücreleri biz bazı videolarda görüyorsunuzdur. Hasta başına hücre sayımı falan yapılıyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir yanılsama var. Evet, orada bir hücre sayımı yapılıyor. Ama bütün hücreler sayılıyor arkadaşlar. Kök hücre olan da sayılıyor, kök hücre olmayan da sayılıyor. Burada kök hücre sayımını yapabilmek için kök hücrelerin ve kök hücre olmayan hücrelerin antijenle tespit edilmesi, yani boyanması ve bu boyama yapıldıktan sonra ancak hangisinin kök hücre, hangisinin kök hücre olmadığını bilebilirsin. Laboratuvar ortamlarında gerçekten saflaştırılmış kök hücreleri ayırırken bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Çünkü orada iyice artık normal kök hücreleri diğer hücrelerden ayırarak işlem yapıyorlar. Ama hasta başında hücre sayımı yaptığınız zaman materyalin içerisindeki bütün hücreler sayılıyor. Ve onların aslında çok küçük bir kısmı kök hücre olduğunda söylemek lazım. O yüzden hani kendi kliniğimde kök hücre sayımı uygulayan bir cihaz kullanmıyorum arkadaşlar. Zaten bunu ChatGPT'ye yazsanız da tak diye size gösteriyor arkadaşlar. Onun dışında kök hücre tedavisi yapılabiliyor. Göbek yağından alınan ya da kemik iliğinden alınan. Bunların karşılaştırmaları, çalışmaları da var. Öyle tedavi sonuçları dağlara taşlara birbirinden çok farklı da değil arkadaşlar. Peki en saf, en yüksek oranda, en yüksek miktarda kök hücreyi nereden bulabilirsiniz? İşte laboratuvar ortamında, hücre kültürlerinde kök hücrelerin çoğaltılarak, saflaştırılarak, bunların gerçekten kök hücre olup olmadığını ayırt edecek antijenler uyguladıktan sonra size gerçekten kök hücre sayısı yüksek miktarda bir materyal laboratuvar sunabiliyor. Bu nasıl bir süreç peki? Hastanın önce gelip bir vücudundan bir örnek, kök hücrelerin bulunduğu bir örnek vermesi gerekiyor. Bu idrar bile olabilir, kan olabilir, kemik iliği olabilir. Genellikle kandan düşük miktarda kök hücre bulunabiliyor arkadaşlar. İdrardan bile yapabiliyorlar bunu. Önemli olan kök hücreyi aldıkları materyalde tespit ettikten sonra onu hücre besiyerlerine milyonlarca kez çoğalttıktan sonra onu saflaştırmak, homojenize etmek ve enfeksiyon oluşturacak diğer bakterilerden, mantarlardan ayırdıktan sonra saf bir şekilde size soğuk zincir
ile size sunabilmesi arkadaşlar. Burada tabii dezavantajı ne? Önemli dezavantajı bu özel laboratuvarlarda üretilen kök hücre materyallerinin normal işleme, normal kök hücre, hasta başı kök hücre tedavisine göre fiyatının oldukça pahalı olması. Bir, ikincisi hastanın kliniğe 2 defa önce örneği vermeye sonra da örnekten yapılan materyalin uygulanması için 2 defa gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada tabii doktorların elini kolunu bağlayan en önemli meselelerden bir tanesi aslında özel laboratuvarda maliyetin yüksek olması nedeniyle bu şekilde hazırlanan kök hücre tedavisinin maliyetinin oldukça yüksek olması. Ki zaten konu şuraya varıyor arkadaşlar. Şimdi kök hücre tedavisinin sonuçları nasıl? Şimdi yaşlı bir insandan kök hücre almakla genç bir insandan kök hücre almak arasında oldukça fark var. Yani o yasak dediğim, bu videonun en başında anlattığım zaten konu o. Şimdi bir bebekten alınan bir kök hücrenin diğer dokulara farklılaşma ve doku içerisinde yaşayabilme, orada dokuda tutunabilme oranları çok yüksekken yaşlı bir insandan aldığınız kök hücrenin diğer dokulara farklılaşması ve diğer dokuya tutunabilmesi daha zayıf tabii arkadaşlar. Ama buradaki diğer avantajı da söylemek gerekirse şimdi yaşlı da olsa hastadan aldığınız kök hücreyi milyarlarca kez arttırabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var tabii. Çok küçük bir noktaya bu kök hücreleri uyguladığınızda olumlu sonuçlar alabiliyorsunuz. Burada zaten son kelimem neydi arkadaşlar? Alabiliyorsunuz. Kök hücre tedavilerinde ister laboratuvar ortamında ister hasta başında yapılmış bunları karşılaştırmış yayınlar da var arkadaşlar ki şunu da söylemek lazım. Yayınlarda kullanılan hastalar yani mesela sertleşme sorunu için ileri derecede sertleşme sorunu olan hastalar bunlar ya da ileri derecede yaşlı olan hastalar. Yani o yüzden hani kök hücre tedavisinin bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardaki hasta sayısının da sınırlı olması nedeniyle aslında kök hücre ile ilgili şu anda net sonuçlar yok elimizde. Yani şunu anlatmak istiyorum. Laboratuvar ortamında çoğaltılmış bir kök hücre materyali ile hasta başında yağdan alınmış bir kök hücre materyali arasında çok ciddi bir fark yok. Yani sonuç olarak tedavi sonuçlarında. Laboratuvardaki çok iyi yani o kadar para veriyorsunuz ama çok iyi sonuçlar vereceği soru işareti. Ama kalite bakımından baktığınız zaman yani ben kaliteli bir kök hücre yaptırmak istiyorum. Gerçekten saflaştırılmış bir kök hücre yaptırmak istiyorum derseniz de tabii ki GMP şartları ve yüksek teknoloji şartları en uygun. Allah'tan ülkemizde var bu laboratuvarlar. Yurt dışında da değil yani. Saflaştırılmış antijen belirleyerek sayımı yapılmış kök hücre materyalleri olduğunu söylemek lazım arkadaşlar. Peki illa şart mı bu şekilde yapmak? Çok da şart değil arkadaşlar. Normal şekilde karından alınan kök hücre materyalleri de kullanılabilir. Hücre sayımı yapmak şart mı? Değil arkadaşlar. Dediğim gibi buna ChatGPT bile cevap veriyor basit bir şekilde. Özel sayımlar gerekiyor buna laboratuvar şartlarında. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar kök hücre ile ilgili bu durum. Dinlediğiniz için sağ olun.